Selamlar arkadaşlar. Oy canınızı yerim. Gelin bir tokalaşalım. Bu ara tokalaşmayı çok seviyorum. Buyurun. Değerli arkadaşlar, araba fiyatına kümeslerimizi göstereceğim bugün. İnanılmaz ama gerçek. Bundan belki 5-6 ay evvel burada gördüğünüz kümeslerimizin her birinin tanesini 3'e 4'e yaparken şimdi sadece bir kafesin maliyeti 10.000 liranın üstünde olması beni gerçekten şaşırtıyor. Gelin biraz sohbet muhabbet ederken hem hayvanlarımı izleyin hem de modern tavuk kümeslerimi yakinen bir görün arkadaşlar. Ne olacak bu işin sonu kardeş? Bilmiyorum ama işimiz gerçekten zor. Gelin birlikte bir gezelim. Kafes kafes gezelim. Kafeslerimizin dizaynlarını gösterelim. Üstündeki brandasından tepesindeki sacına kadar. Etrafında kullandığımız tordan kapısına kadar. İçerideki dört tarafı çevrili tepesiyle birlikte. Onu da göstereceğim şimdi. Zibritlerin yuvasına giriyorum bunun için arkadaşlar. Zibritlerim de bu ara çok sevdiler ortama. Bu kadar seveceklerini bilseydik baştan getirirdik. Şöyle bakın. Üstü saç. Yan tarafında şöyle medefelerimiz var. Ahşaptan. Herhalde ki 3-4 santimlik falan. Milim pardon. 3-4 milimlik böyle 3 tarafı tepesi de dahil olmak üzere kapatmışız. Isı yalıtım konusunda çok iyi. Ses yalıtımında da çok iyi. İçeride hafif bir yankı yapıyor ama iyi. Dışarıdan tavukları duyamazsınız. Şöyle içerinin dizaynını yine şöyle göstereyim. Vay be. Şimdi alt taraf da tahta bu arada. Full böyle tahtalarla yapılmış. Tertemiz bir ortam. Güçlü bir ortam. Dışarı çıkıyorum. Boydan boya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kafes var. Bunları yaparken tanesini biz 2,5'tan 5'e kadar tamamladık. Yani bir şekilde oldu. Toptan aldık. Gittik marangozdan anlaştık falan derken sonrasında fiyatlar bir uçmaya başladı. Önünü alamadık. Yani son 2 tane kafes yaparken emin olun yeni fiyatlara hemen hemen yansıdık. Şu karşı kafesimiz yeni fiyatlardan yaptırdığımız kafesimizdi. Buradaki bu kafesi şimdi yaptırayım deseniz şu kümesleri bir araba parası yersiniz abi. Şuradaki kafesleri yaptırayım deseniz. Belki yeni fiyattan, belki eski fiyattan ama bir araba alırsınız bu kafeslerle. Buradaki en büyük sıkıntı ne biliyor musunuz? Malzeme bu kadar pahalıyken hayvan fiyatlarının ani şekilde düşmesi. Brahmalardan tutun bütün cins tavuklarına, yumurta tavuklarına kadar piyasa biraz yerle bir oldu. Hala da hobi için. Yumurta tavukların fiyatları uçtu. Ben ataksların tanesini 40 liradan falan almışken şu an ataksların tanesi 100'lere bulmuş. Ve bu da üreticinin de, satıcının da, alıcının da gerçekten çok fazla canını sıkıyor. Çünkü üretici satamıyor, alıcı alamıyor. Alıcı alamayınca da üretim yavaşlıyor. Üretim olmayınca da kısır bir döngüye giriyoruz. Biz bu yıl ne kadar kafes boşalttık farkında mısınız? Yem fiyatlarının artması ve birçok olayın da üstüne gelmesiyle birlikte şuradaki kafeslerin maliyetiyle yem maliyetlerini bir tutabilirsiniz yani. Aylık yem giderlerimiz çok fazla olduğu için mecburen hayvan azaltmaya gittik. Brahmaları çıkarttık en çok onlar yiyor diye. Ve inek gibi yiyorlar. Şimdi brahmalar tekrardan kümesimizde. Gerçekten sıkıntıdayız. Bakalım birkaç ay nasıl idare edeceğiz. Yani önümüze güzel bir fırsat düştü ve önümüzde gerçekten böyle güzel bir avantaj oldu. Nasip etti Allah. Biz dedik değerlendirelim, getirip kümesimizi tekrar dolduralım. Ve bir kez daha deneyelim istedik. Bugün onu da deniyoruz. Ama ne olacak bilmiyorum. Sonuca bakarsanız hayvanlardan şu an mesela yumurta alamıyorsunuz, full zarar yazıyorsunuz. Aldığınız yumurtalarımızı da satabilmek için de elimizden geleni yapıyoruz. Ha şunu da söylemem gerek arkadaşlar. Kesinlikle bu sektörü kötüleme anlamında değil. Kimse bırakmasın tavukçuluğu. Hayvanlarınızı azaltın ama bırakmayın arkadaşlar. Siz olmazsanız biz olmazsak bu hayvancılık biterse, bu tavukçuluk biterse ülkemize faydadan çok zararımız olmaya başlar. Tamam anlıyorum giderlerimiz çok fazla. O zaman hayvan sayınızı azaltın ama üretimi durdurmayın. 3-5 tane de olsa üretim her zaman olsun ki durmasın çark. Herkes üretimi bırakırsa yiyecek bir şey bulamayız. O yüzden şimdiden hazırlığınızı yapın ve devam edin. Bizim gibi yapmaya çalışın. Gerekirse kafesleri açın, dışarıda yemlensinler, içeride yem vermeyin hayvanlara. Ama bir şekilde bu döngüyü sağlamalısınız. Şimdi şuradaki kafesimiz mesela en son yapmaya çalıştığımız kafeslerimizden biriydi. Burada da bayağı bir maliyet var. Çok fazla yani şu kafesi şimdi yaptırayım deseniz gerçekten de 10.000'in üstünde, hatta bilgili arkadaşlar varsa şu an fiyat alamam bir yerden ama varsa bilenler şu kafeslerin tane fiyatını yazabilir. Şöyle ahşabı görüyorsunuz. Hepsi böyle. Kaç santim bilmiyorum. Milimdir bu, 5 milim 10 milim falandır şunlar. Bunlardan düşün ki 1,
1, 2, 3, 4, altına da 5-6 tane parça falan gidiyor her kafes için. Cici ünitesinden hiç bahsetmiyorum ki bu ünite var ya, ana konuşmaya değmez. Şöyle sultanların tarafına gireceğim. Sultanların kafesi mesela çok temiz bir kafestir. Şöyle içeri girince hemen bakın, çıtalarımızdan tutun sacımızdan aşağıya tabana kadar. Bütün ahşaplar aynı. 1, 2, 3, 4, 5 tane taban kullanmışız. Aynı kalitede. Şu kümesi toruyla birlikte, sacıyla birlikte yüksekliği falan hesap ederken bu kümesin maliyeti belki 15.000 lirada olabilir. Bilemiyorum. Varsa bilenler aşağı yorum düşsün. Öğrenelim arkadaşlar. Belki de daha fazladır. Şunları da tabii işin içine alın. Üstteki çadırı ve torları da hiç saymadım ha. Bir de üstte bir sürü bir de branda var arkadaşlar, çekmişiz. Güneşten korunsun diye hayvanlar çektik bu brandaları. Kışın da ayaz vurmasın diye çektik. Fazladan uzattık öne doğru ki rüzgarda ayazı da kessin. Tabii biz bu yıl aynı zamanda da arka taraftan ve şuralardan biraz L'ler çizip hayvanları soğuktan korumaya çalışacağım. Şu arka taraf cüce koşinlerin. Burası pirketten yaptığımız kümes. İlkin bütün kümesleri biz pirketten yapalım dedik. O zaman pirket çok pahalıydı. O yüzden dedik ki o zaman ahşaba dönelim. Hem de ahşap daha şeydir, sağlıklıdır falan diye. Ahşaba döndük, daha kutu ve daha güzel kümeslerimiz oldu. Ancak pirket şimdi belki uçtu gitti. Pirket kümesler de aşırı pahalandı. 2 tane böyle pirketten kümesimiz var. Bir tane de burada var. Muhteşem. Hayvanlarımız için sağlıklı bir ortam. Daha sıcak oluyor. Ona bir şey demiyorum bak. Pirketten yaptığımız kafeslerimiz daha sıcak. Ama bunlar da hem ekonomik hem de sağlıklı. Açık konuşalım. Şimdi gelelim hal ve hasıra, bütün fiyatları hesapladıysanız aşağı güzel bir hesap bekliyorum sizlerden. Bu kafeslerle artık araba alır bilersiniz abi. Peki nasıl yapacağız? Abi tavuk bakmak istiyorum ben ama o kadar param yok. Kafes yapamayacağım. Abi yaparsın. O zaman maliyeti düşürtelim. Kafeslerinizde ahşap kullanmayın. 5 tane böyle güzelce direk çekin. Aynı tavşanlara yaptığımız gibi brandayla da etrafını kapatın. Alın tavuklarınızı. Mekan soğuksa arkadaşlar bir duvara yaslayın. Veyahut da bir şekilde karton falan dizin etrafını, arkasını, önüne. Kartonlarla çifter yapın. Kartonları ücretsiz bulabilirsiniz herhalde diye düşünüyorum. Veya da güvercin kafesimiz gibi. Yani şu kafesler mesela maliyeti en düşük kafeslerden biri. Yine en kötü kafesimizin bile sadece tor masrafı bayağı bir tutar. Ona bir şey demiyorum. Ona diyemem zaten. Şu an tor fiyatları da uçtuğu için net konuşmak doğru olmazdı. Ama yaparsınız. İstedikten sonra her şey olur. Gerektiği zaman küçük bir kulübe yaparsınız veya da örnek veriyorum atılmış çöp parçalardan da yapabilirsiniz. Dört tarafı saç olmasın da arkadaşlar, saç çok soğuk tutar. Kışın hayvanları hasta edersiniz. Çok fazla soğuk olur, ayaz vurur. Şöyle mesela biz bakın 1, 2, 3, 4 tane güzelce pencere takımı. Pencereler çıkma. Bunları mesela ucuz bulabilirsiniz. Adamlar evlerinin pencerelerini değiştiriyor. Ellerinde pencere kalıyor fazladan. Bakın. Bir pencere takımı, 2, 3, 4 öyle gidiyor. Bunlar bildiğiniz ev pencereleri. Eski model pimapen yaptırmış. Biz ise hemen ahşapları aldık. Ucuz toplarsınız bunları. Çünkü adamın ihtiyacı yok buna. Bunu ne yapsın ki? Onu hemen getirip burada değerlendirebilirsiniz. Marangozlarda da aynı şekilde bu işler aynı. Şurada yine aynı şekilde çarpma dertme bir kümes görünüyor ama bayağı iş gördü yıllarca. Bu da yine kapı pencere bulduğumuz bütün aparatlarla, malzemelerle birbirlerine birleştirerek yaptığımız bir kümes. Bundan bir tavuk kümesi olmaz mı diye düşünüyorsunuz? Olur. Ha, şu anki şu vaziyette bile baksanız burada da yine bir 5.000 lira var mıdır bilmiyorum. O kadar yoktur belki ya. Ama şu ön taraf eski, çok eskinden ninelerimizin evlerinin pencerelerinden. Kapı. İçine doğru bakıyorsunuz. Sıcaklık, ısı sistemimiz bile var. Isıtıcı bile döşemişiz içeriye. Böyle gördüğünüz gibi sıcak yorganlar var içeride. Hayvanlarımızın şöyle dizilip ısınabilecekleri bir ortam. Burası çok iyi. İlerleyen zamanlarda buraya belki küçük hayvan beslenebilir burada yalnız. Yani cüce bakarsınız bu kafeste, bu kümeste. Küçük hayvan bakabilirim. Cücelerden birkaçını getirebiliriz veya da burayı mesela hastane bölümü de yapılabilir. Yapılır ama. Böyle bir şey de yapabilirsiniz etraftan toplayarak. Yeter ki isteyin arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadardı. Bu kadar çok fazla soru da geldi bize. Abi bu kümesler çok pahalı, biz kümes yapamıyoruz dediniz. Abi sizlere bir şeyler önermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Umarım bu maliyetler yakın zamanda düşer. Hayvanlarımızın da keyfi yerinde bu ara. Düzelecek abi. Elbet bir gün her şey güzel olacak. Yeter ki olumlu ve pozitif enerjilerinizi dünyaya yayın. Hayvan sevgisiyle olun. Bizimle olun, mutlu olun diyorum. Yakın zamanda birilerini gördüm. Birkaç arkadaşla ve ağabeyimizle, amcamızla görüştüm. Kendileri ücretsiz olarak tavuk aldıklarını söylediler. Ben de bunları nasıl aldıklarını anlatmalarını istediğim zaman
bana kurdukları cümleleri bugün sizlere aktarmak istedim aslında. Ücretsiz olarak tavuk nasıl satın alırsınız, nereden alabilirsiniz onları bahsedeceğim, anlatacağım. Değil mi Gogom benim? Başlarım Gogom bu. Gogo! Canım Gogo! Arkadaşlar ücretsiz tavuk almak tabii ki zor bir iş. Ama nereden alabilirsiniz diye soruyorsanız da bizim şu an ülkemizde üniversiteler var mesela. Bu bölümlerde çalışan çocuklar var, insanlar var, bilim insanları var. Bir şekilde üniversitelerin her yıl böyle açığa düşen tavukları oluyor. Misal civcivden alıyorlar veya da yumurtadan alıyorlar. Ders için onun kuluçka süresi, kuluçkadan çıkımı, büyümesi, serüveni ve baştan sona bütün aşı sistemlerini de yaptıkları için çok sağlıklı tavuklar da oluyorlar. Zirai tavuktansa üniversite tavukları daha iyi oluyor. Yani diğer açıdan üniversite tavuğu diyebiliriz. De amcalarımız gitmiş bu üniversitelerden parayla da alabiliyorlar, ücretsiz de temin edebiliyorlar. Tamamen üniversitenin insafına kalmış ama aldıklarını söyler. Ben geçen yılda görmüştüm 4-5 tane alan ve çok iyi tavuklar. Diğer bir tavuk dağıtım sisteminde yine zirai olarak devlet tarafından desteklenen köylülere bir arada verilmişti. 20-30 tane tavuk verildi belediye, beleş olarak yani ücretsiz olarak dağıtılmıştı ki üretime katkıda bulunsun. Bunları da takip edebilirsin. Kümes hayvancılığı bölümünü okuyan veteriner kardeşlerimize buradan Harikalar Diyarı olarak selamlarımı ve saygılarımı gönderiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizim camiamızın iyi veterinerlere ve sizlere ihtiyacı var diyorum. Kümes hayvancılığı ve kanatlı aleminde çok az olan bu branşımızın bu kategorisini büyütebilmemiz için hep birlikte çalışmamız gerek değil mi? Ya ben sizleri seviyorum ya. Buradan Ahmet kardeşime de selamlar, saygılar. Harikalar Diyarı'nda böyleydi. Tavşanlarımı göstereyim mi sizlere? Ay beni bak sen de yemin. Ne yapıyorsun sen? Sen giriyor. Bakışına kurban olduğum. Senin gözlerini çıkartayım ben ha. Seveyim ben seni. Maşallah maşallah. Arkadaşlar bu arada buradaki tavuğumuz gizli bir şeyler çevirir, tamam mı? Bizim tanıdınız mı bunu? Gargamel'i tanımadınız mı? Çok ayıp. Gözünün biri yok bu hayvanımızın. Bunun adı Gargamel. Genelde yukarılarda takılıyor. Uzun zamanda da böyle. Böyle dipte köşede ortamları var. Muhtemelen aşağı dibe yine yumurta salıyor olabilir. Bir göz atmak lazım aslında oraya ama. Bakalım isterseniz bir şuradan. Bir bakayım abi. Beleş beleş dedik. Ücretsiz tavuk dedik da detayları da anlatamadık. Şuraya ben bir bakıyorum ama bir şey de göremiyorum. Herhalde yoktur hiçbir şey. Bu desteklerden yararlanan üniversitelerden ücretli bile olsa bence oralardan almanız mantıklı olur. Çünkü o ortamlarda gerçekten çok güzel besliyorlar hayvanları. Şaşırırsınız görseniz. Peki diğer yandan da başka nasıl temin edebilirsiniz diye de düşünüyorsanız bu bizim fabrikalar var. Bakın bu bilgileri de sizlere kimse vermez. Genelde bu tarz şeyleri de aslında pazarcılar daha net bilir. Tabii pazarcıların arasında da bayağı bir aracılar oluyor bu süreçte. Ona da bir şey demiyorum diyemem de. Fabrikalar var ya. Yumurta tavuğu üreten fabrikalar. Genelde onlar. Et fabrikaları veya da çiftlikler. Bakın çiftlikler de bunun içine. Binlerce hayvan var. Çiftliğe giderseniz ben küçükken almıştım. 4 tane falan ücretsiz olarak almıştım. Binlerce var. 10 binlerce hayvan var. İçerisinden size 10 tane hediye etse hiçbir şey kaybetmez. Çünkü çok fazla hayvan olduğu için onlar sürümden kalır. Çiftliklerden rica edebilirsiniz. Abi 3 tane tavuk ver bana. Veya da fabrikaları takip edeceksiniz. Bu yumurta fabrikaları var ya, onlar 2 yılda bir boşaltım yapıyorlar. Bütün tavukları ellerinden çıkartıyorlar. İşte o anı yakalarsanız beleş ücret vermeden bile tavuk temin edebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de yine güzel bir bence bilgi oldu bu size. Kullanabilirsiniz. Ben daha önce bir çiftlikten almıştım, iyi hatırlıyorum. 3-4 tane falandılar. Horoz almıştım. Bir tane tavuk vardı. Gittim rica ettim, verdi. Hatta o zaman dedim ki gireyim biraz da çalışayım sizinle birlikte dedim. İçeride yardımcı olayım, ondan sonra da bana bunu verin. Değerli kardeşlerim, büyüklerim, İzin verin. Ebeveynlere de seslenirim. Küçük kardeşlerimin izin verin. Gitsinler çiftliklerde rica etsinler. Bir tane tavuk ver amca bana veya da bir tane horoz ver amca bana. 2 tane 3 tane hayvan ver. Ben bugün bütün yemlerini ben doldurayım. Veya da o kümes içerisinde bazen ölümler çok oluyor. Çok fazla hayvan olduğu için. Ben ölen hayvanları ben toplayayım diyeyim. İçeri girin, hepsini yapın. Karşılığında bir tane tavuk isteyin veya da bir tane horoz isteyin. Bir tane civciv isteyin. Alın, size ücretsiz emek karşılığında da alabilirsiniz. İyi birilerse zaten ücretsiz de verirler diye düşünüyorum. Ama fabrika işi başka. Yumurta fabrikaları dediğim gibi 2 yıl dolandırın, 2 yılın sonunda binin tepelerine alın onlar. Dedik ve Harikalar Diyarı'nda bugün de bu bilginin sonuna geldik. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Elimden geldiğince sizlere bu ara bilgilendirmeler de yaparken aynı zamanda da videolarımı da çekmeye çalışıyorum. Sizlere bir faydam olduysa ne mutlu bana. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Beğenerek videolarımıza destek olabilirsiniz. Daha çok önerilir çünkü. Hoşça kalın. Bay bay.